Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir örgü videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoma göstermiş olduğunuz ilgi için bu arada çok teşekkür ediyorum. Bu çantayı acayip sevdiniz ve yani YouTube hesabımda da Instagram'ımda da beklediğimden çok fazla olumlu dönüş aldım ve istatistiklerim de çok güzel ilerledi. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kız ne diyor diyorsanız ve o çantadan da haberiniz yoksa buraya tıklayarak da şuraya o çantaya gidebilirsiniz. Mutlaka örmeniz gerekiyor. Çok güzel bakın. O videoda da çok övdüm. Bu videoda da çok överim. Gerçekten. Neyse ama bugünkü konumuz o çanta değil. Başlıktan ve görselden de anlayacağınız üzere yeni çantamız bir file çanta. Yazlık çanta örmeye son hızıyla devam ediyoruz. Ki ben bunun da gayet yazlık, harika, mükemmel olduğunu düşünüyorum. Bence kibar, hoş, dikkat çeken bir çanta. Tam yazlık böyle. Tam bu havaların çantası. Bunu renk renk ördüğünüzü düşünsenize. Mesela sarı, kırmızı. Bence harika olur ki bu renk bile bence çok mükemmel. Yani ben bu rengi bile çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bunun tek kötü yanı bunu kesesiz biraz kullanmak zor olur. İçine bir çantayla bunu kullanmanız lazım. Çünkü gerçekten file yani. Şimdi kısaca çantamdan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, çantayı örmeye şu kısımdan başlıyoruz. Buraları, şu kısmı, şu sık iğnelik kısmı sonradan ekliyoruz. Şu gördüğünüz ilk şey var ya, şu file. Buradan örmeye başlıyoruz. Böyle git gel yaparak bu filelerimizi oluşturuyoruz. Yani ilk ördüğümüz kısım aslında şunlar. Bunları böyle üst üste düşünebilirsiniz. Hani daha iyi anlayacaksınız örerken zaten. Bunu bu şekilde böyle düşünebilirsiniz. Ve en sonda ipimizi hiç kesmeden sap kısmımızı örüyoruz bu şekilde. Ve bu kadar. Bir günde kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle bir ip kullanacaksanız, ipin detaylarını ileride paylaştım zaten sizinle. Bu ip yetiyor. Hatta ip kalıyor. Ben ekstra olarak buraya çıt çıt ekledim. Çok uzattım. Daha fazla sizi tutmadan hemen nasıl yapıldığına geçmek istiyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum ve lütfen benden ördüğünüz şeyler olursa bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yapılışına geçmeden önce de kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Sizin desteğinizle daha motive olup, daha mutlu olup daha fazla örgü örebiliriz. Hadi örelim. Bu çanta için Molly markasının makrome ipini kullandım. 4 numara 1.4 milim. İpim 200 gram, 230 metre. Bir ipten çok rahat böyle bir çanta çıkıyor. Hatta elinizde fazla ip kalıyor. Öyle söyleyeyim. Yani benim ördüğüm sayılarla örerseniz eğer elinizde ip kalıyor. Yani bir yumak ip yetiyor. Renk kodu 130. Renk de lila. Tığ ben 3,5 milim bir tığ kullandım. Kalınlığı bu şekilde. Örgümüzün sonlarına doğru bize lazım olacak bir tane de belirtece ihtiyacımız var. Onun dışında başka hiçbir malzemeye ihtiyacımız yok. Ve siz de hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Herkese kolay gelsin diliyorum. İlk ilmeğimi atarak başlıyorum. 50 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 49 ve 50. Şimdi ilk sırama başlıyor olacağım. İlk sıramda bir zincir çekiyorum. Ve daha sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 daha sonra 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğime sık iğne yapıyorum. 1 2 bunları atlayıp 3. ilmeğime sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 ilmek atlıyorum ve 3.'ye sık iğne yapıyorum. Bu işlemi 13 kere tekrar edeceğiz. Yani 13 kere 3 zincir çekip
Üçüncü ilmeğe sık iğne yapacağız. Son 5 ilmeğe sık iğne yapıyorum. Buraya sabitlediğim sık iğne ile birlikte toplam 6 tane sık iğnem olmuş oluyor. 3 4 5. İlk sırayı bitirdikten sonra örgümüzün bu şekilde görünmesi gerekiyor ve fark ettiyseniz sonda yaptığımız işlemle başta yaptığımız işlem eşit sayıda. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıra için bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. İlk boşluğumu atlıyorum ve ikinci boşluğuma sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve yandaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve yandaki boşluğa sabitliyorum. Bu işlemi 10 kere tekrar ediyoruz. 10 kere aynı işlemi tekrarladım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum ve yandaki sık iğnemin tepesine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. İlkini yaptık. 1 2 3 4 5 6. Fark ettiyseniz bir alt sırada yaptığımız gibi buradaki işlemle buradaki işlemin sayısı aynı ve ikinci sıra bittiğinde örgünüz bu şekilde gözükmeli. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. İlk zincir boşluğuna sık iğne ile sabitliyorum. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen yandaki zincir boşluğuna sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 ve yandaki zincir boşluğuma sabitliyorum. Bu 7 zincir çektiğimiz kısımdan toplam 11 tane yapacağız. Toplam 11 tane söylediğim şekilde yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıradan sonra örgümüz bu şekilde görünüyor. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sıra için bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3
4 5 6 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 bir boşluk atlıyorum ve sonraki zincir boşluğuma sık iğne yapıyorum. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve yandaki zincir boşluğuma sık iğne yapıyorum. Aynı işlemi toplam 10 kere tekrarlıyorum. Aynı işlemi 10 kere tekrarlayıp geldim. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 buradaki zincir boşluğumu atlıyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Dördüncü sıramı da bitirdim. Dördüncü sıramdan sonra örgüm bu şekilde görünüyor. Bundan sonraki sıralar için 3. ve 4. sıraları tekrar edeceğiz. Ta ki 23 sıra olana kadar. Ben 23 sıra yaptım. Siz çantanızı büyütmek istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Eğer kafanız karışırsa videoyu baştan açıp izleyebilirsiniz. Şimdi ben toplam 23 sıramı örüp geliyorum. 23 sıramı da ördüm geldim. Bakın bu şekilde. Kaç sıra ördüğünüzü saymak isterseniz de şu en altta çektiğimiz zincirlerin dışında şu üsttekileri sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı toparlamamız gerekiyor. Yani burası gibi, alt kısmı gibi burayı da küçültüp kapatacağız. Yoksa böyle duruyor hani. Şu an orantısız duruyor. Burası daha kapalı, burası daha açık gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı kapatacağız. En son 3 zincir çektiğimiz sırada bitirmiş olmanız gerekiyor. Buradan ilmeğimiz kaymış. Bakın en son 3 zincir çekmişim. O sıra gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şimdi üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 buradaki 3 zincir çektiğim boşluğumu atlıyorum ve sonraki boşluğuma, bu büyük boşluğuma sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 hemen yandaki boşluğuma sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 4 5 hemen yandaki boşluğuma. Bu şekilde tüm sırayı gidiyorum. Aynı işlemi toplam 10 kere tekrarladım. Şimdi son 5 zincirimi çekiyorum. 3 4 5 buradaki bu küçük boşluğumu 3 zincir çektiğim yere atlıyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Tekrar bu kısma 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 3 zincir çekiyorum.
Ve ilk gördüğüm boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa tekrar 3 zincir. Yanındaki boşluğa 3 zincirle sıra sonuna kadar gidiyorum. Buradaki işlemi de 12 kere tekrar ettim. Şimdi son 3 zincirimi çekiyorum ve 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi son sıramı yapacağım. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. 6 tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğuma sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir, sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet, sıra sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. Buradaki şu boşluğumu atlıyorum ve 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Bakın gördüğünüz gibi kapattıktan sonra torbalanmaya başladı ve hemen çantamızın formunu aldı. Gördüğünüz gibi. Bakın, eğer burun daha geniş olmasını istiyorsanız 23. sıradan sonra birkaç sıra daha, yani büyütmek istediğiniz sıra kadar arttırma yapıp sonra 24, 25 ve 26. sıraları tekrarlamanız gerekiyor ki bu kısım aynı böyle kapansın. Şimdi kenarlarını yapıp sap kısmını yapacağız. Sap kısmı için 40 tane zincir çekiyorum. Bu sizin istediğiniz uzunluğa bağlı. Daha uzun olmasını istiyorsanız daha fazla zincir çekebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40 zincirimi çektim ve diğer tarafıma bağlayacağım. Ama bağlarken düz olmasına dikkat edin. Yoksa bu kenarları doldururken burası dönüyor. Yani olmuyor. Hemen ilk ilmeğime batıyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu boşlukları öreceğiz. Bu boşlukların her birinin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın mesela şurası ilk boşluğumuz. Hemen buraya 1 2, yandaki boşluktayım. 1 2, buradayım. 1 2. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki 6 sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi tekrar 40 tane zincir çekeceğim ve burayla birleştireceğim. 40 zincirimi çektim. Şöyle hemen kontrol ediyorum. Çünkü düz bassın istiyorum. Ve buraya sabitliyorum. Şimdi 6 zincirim 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Her boşluğun içine iki tane sık iğne yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 6 tane sık iğnemi yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sap kısmımızı öreceğiz. Arkadaşlar sapı bu şekilde değil, böyle çeviriyorum. Şu arkadaki şu kısımları öreceğim. Bakın şurayı. Bakın şuradaki tepeyi. Daha sonra şurası. Ben şuraya bir belirteç takacaktım. Unuttum. Evet, başladığım kısmı karıştırmamak için şuraya bir tane belirteç takacağım. Burası bizim başlangıcımız. Şöyle şuralardan örmeye devam ediyorum. Örememeye devam ediyorum. Biraz sıkı çekmişim zincirleri. O yüzden bakın şöyle şu kısımlara batmaya devam ediyorum. Şimdi ben bu sapı sıra sonuna kadar hemen örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle hemen dibine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kısımlara geldik. Arkadaşlar bu kısımlara normal sık iğne yapacağım. Her gördüğüm ilmeğin içine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Biliyorsunuz benim genel huyumdur bu. Şimdi size şöyle anlatacağım. Bakın bu kenarı ördükten sonra bu sapı ördüğümüz gibi bu kısmı da örüyoruz. Daha sonra normal buralara sık iğne yaparak tekrar buraya geliyoruz ve ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Daha sonra her yere normal sık iğne yapıyoruz. Burası da dahil. Bu sap kısmımız da dahil. Normal sık iğne yaparak etrafına toplam 4 sıra olana kadar dönüyoruz. Ben 4 sıra öreceğim. Siz kendi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz ve daha uzun örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben 4 sıra öreceğim. Daha sonra bakın bu şekilde çantamız son formunu almış olacak. Ben şimdi tüm sıraları örüp çantanın son haliyle tekrar geliyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Yine sizinle güzel bir çanta ördük. Benimle ördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.